Arda Güler Real Madrid TV'ye röportaj verdi ve Mourinho ile ilgili neler söyledi? Mourinho'nun Arda Güler'den istediği şey ne? Jose Mourinho'nun transfer planı. Hangi oyuncuları göndermek istiyor? Hangi oyuncuları satın almak istiyor? Zeki Çelik Juventus'la ilk maçına çıktı. Real Madrid'de Olise transferinde son durum ne? Alcoron teknik direktörü Arda Güler hakkında ne söyledi? Defense Central gazetesinden Arda Güler haberleri. Arda Güler'i İngiltere'den hangi takım istiyor? Real Madrid'den haberler, Arda Güler'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. Yine gündemimiz oldukça yoğun arkadaşlar, ben direkt gireyim. Dünkü canlı yayında bu haberi bir türlü arkadaşlar girememiştik, o yüzden bunu en başa alıyorum. Arda Güler'in Real Madrid TV'ye vermiş olduğu röportaj. Arda Güler merhaba millet, benimle antrenman yapmaya gelin diyor ve oradaki kameramanları yanına doğru çağırıyor. Arda bize anlat, antrenmanlara geri dönmek sana nasıl hissettirdi diye soruyor muhabir. Arda Güler'in cevabı, evimi ve burayı çok özlemiştim. Tekrar çalışmaya başladığım için gerçekten çok mutluyum. Böylece sahada her zaman en iyi performansımı gösterebilirim diyor. Muhabir soruyor, Arda sezon öncesi kampında en önemli şey nedir diyor. Arda Güler'in cevabı, bu dönemde en önemli konu fiziksel olarak en iyi seviyeye ulaşmak. Bunun yanında Mourinho'nun bizden neler istediğini dikkatle dinleyip öğrenmemiz gerekiyor. Böylece sahada en iyi performansı gösterebiliriz diyor Arda Güler. Muhabir yine bir soru soruyor. Real Madrid'deki 4. sezonu. Bu sezon hedeflerin neler diyor. Arda Güler'in cevabı, burada çok şey öğrendim. Kendimi büyük ölçüde geliştirdim. Ama ilk günkü heyecanım hiç azalmadı. İlk geldiğim günkü gibi her kupayı kazanmak ve Madrid taraftarlarını mutlu etmek istiyorum. Hala Madrid diyor. Ve Arda Güler'in Mourinho ile ilgili soruya verdiği cevap. Mourinho hakkında ne düşünüyorsun? Nasıl bir teknik direktör? Senden neler bekliyor diye soru geliyor. Arda Güler'in cevabı, Mourinho gibi bir efsaneyle çalışmak harika bir fırsat. O ve ekibi her şeyi çok net bir şekilde açıklıyorlar. Saha dışında da oldukça samimi ve dürüstler diyor Arda Güler. Ama sadece şeye cevap vermemiş, hani senden neler istiyor, beklentileri neler sorusuna bir türlü cevap vermemiş, orada unutmuş olabilir. Yani dün Real Madrid TV'nin göz bebeği Arda Güler'di. Bütün gün boyunca kamera ondaydı arkadaşlar. Evet, Arda Güler'in o röportajın yapıldığı yerdeki fotoğrafı dostlar. Arda Güler antrenmanda, arkasında da Carreras. Gelelim Jose Mourinho'nun transfer planına. Kimleri göndermek istiyor? Endrick 88 milyon euro. Camavinga 90 milyon euro, Ceballos 20 milyon euro, Vinicius Junior 170 milyon euro, Mastantuono 70 milyon euro, Lunin 60 milyon, Fran Garcia 55 milyon euro. Kimleri almak istiyor? Enzo Fernandez 105, Saliba 55, Diomande 120, Akluche 40 milyon euro, Mendes 40 milyon euro. Mendes 40 milyon euro olamaz herhalde ya. Nuno Mendes 40 milyon euro mu? Rodri 30 milyon euro. Abi bu yanlış ya. Bu nasıl bir fiyatlar abi? Rodri'ye 100 milyon istiyorlar. Garip bir haber olmuş bu. Bu fiyatlarda bence hata var. Son dakika Mourinho'nun antrenör ekibine göre Endrick'in takıma garanti bir yer edindiğini söylemek henüz mümkün değil. Ancak Endrick kalmak ve bir yer için savaşmak istiyor. ESPN'in haberi. Son dakika Bastoni'nin Real Madrid'e katılması durumunda Asensio'nun ayrılışı kesinleşmiş olacak. Zaten Mourinho da oyuncuyu istemediğini yüzüne söylemişti. AS gazetesinin haberi. Bu arada dostlar, bu videoya 1000 like atarsanız çok sevinirim. Emeklerimizin karşılığı olarak. Son dakika Real Madrid bu yaz bir stoper hala transfer edebilir, çünkü etmesi gerekiyor gerçekten. Konate çok kötü. Huijsen da çok zayıf. Schlotterbeck elendiği için Bastoni masadaki ilk isim haline geldi. Schlotterbeck sakatlanmıştı. 7 milyon euroya ulaşan bir teklif Inter'i müzakerelere açar. Abi 7 milyon euro değil, 70 milyon euro olmasın abi o. Evet, Bastoni haberleri de geçiyor dostlar. Son dakika Real Madrid ile Rodri arasında tam anlaşma sağlandı. Matteo Moretto'nun haberi. Bu oyuncu sırtından sakat arkadaşlar ve sürekli de sakatlanıyor. 100 milyon euro vermeye değer mi Rodri'ye bilemiyorum. Son dakika Brahim Diaz ayrılmıyor. Juventus, Galatasaray ve Suudi kulüpleri onu istedi ama Brahim ayrılma planı yapmıyor. Jose Mourinho Brahim'i bir joker olarak görüyor, ona güveniyor. Brahim'in hem 10 numarada hem de kanat olarak faydalı olduğuna inanıyor. Mourinho herkese inanıyor, herkesi seviyor, kalıyor. Kadro şişiyor kardeşim, nasıl olacak bu iş? Evet, siftah geldi. Zeki Çelik Juventus formasıyla ilk maçına çıkmış arkadaşlar. Vallahi maçtan haberimiz bile yoktu. Maçta TRT Spor'daymış. İzlenirmiş aslında. Ama Kenan Yıldız sanırım yoktu arkadaşlar, sakatlığından ötürü. Bir türlü iyileşmedi o çocukta ya. Evet, gelelim Olise haberlerine. Real Madrid
Olise transferi uğruna Bayern Münih'le ilişkilerini zedelemek istemiyor. Bayern Münih'le arası bozulmasın diye Olise transferinden vazgeçtiler. Ama bu transfer dediğim gibi Olise de bitiyordu. Olise ben gitmek istiyorum deseydi giderdi. Şu an tamamen Diomande transferine odaklanmış durumdalar. Fabrizio Romano bu haberi yaptı. Oyuncu %100 Bayern Münih'te kalıyor. Olise'nin yan sanayisi Diomande'yi alacaklar. Olise %100 Bayern'de kalacak haberi de burada dostlar. Arda Güler maç öncesinde Sami Khedira ile konuşuyor. Dediğim gibi arkadaşlar Sami Khedira ile arasında güzel bir bağ oluştu Arda Güler'in. Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı biliyorsunuz. Burada Sami Khedira ile de havada pas yapıyorlardı. Şöyle gelelim Defensa Central gazetesine. Bakalım neler yazıyor arkadaşlar. Mourinho beklerin oyuna daha çok katılmasını istiyor. Bunu hazırlık maçında da denedi. Arnold ve Carreiras'tan bu hücum derinliklerini yapmasını istedi. Onları zaman zaman neredeyse kanat oyuncusu gibi çok derin koşular yaparken görmek istedi. Ve tatilden sonra antrenmanlara yeni katıldıklarında Dumfries ve Kukureya'dan da bunları isteyecek arkadaşlar. Beklerin fırsat buldukları an hücuma katkıda bulunmalarını istiyormuş Jose Mourinho. Gelelim Arda Güler haberine dostlar. Alcoron teknik direktörü Fran Justo. Şahsen en çok beğendiğim 3 Real Madrid oyuncusu Arda Güler ve genç takım oyuncuları David Yanez ve Alex Siriya oldu. Real Madrid Alcoron'a karşı bir hazırlık maçı oynadı biliyorsunuz. Real Madrid oyuncularının bazılarının performansı Valdebebas'ta bulunanların dikkatini çekti. Konuk takımın teknik direktörü Fran'ın da dahil olmak üzere. Alfredo Di Stefano stadyumundaki sahada kendisini en çok etkileyen oyuncuları hemen belirtti. Galicyalı teknik direktör Arda Güler'in ve takımla ilk kez oynama fırsatı bulan iki genç oyuncunun David Yanez ve Alex'in sergilediği seviyeyi vurguladı. Arda penaltıyı kaçırmasına rağmen zaman zaman kalitesini gösterdi. Türk orta saha oyuncusu maçın en dikkat çeken isimlerinden biriydi. Oyun kurmada serbest bırakılan oyuncu çok önemli. Bir kez daha mükemmel formunu ve bu sezon ne kadar önemli bir oyuncu olabileceğini teyit eden anlar yarattı. Defensa Central bu haberi yazdı. Gelelim Vinicius Junior haberine. Tam 45 milyon euro para istiyor Real Madrid'le yeniden anlaşmak için. 30 milyon euro maaş, 15 milyon euro sadakat bonusu. Bu yüzden Vinicius Junior satılabilir. Arsenal Vinicius Junior'u kadrosuna katmak için her şeyi deniyor. The Athletic'in haberi. Jose Mourinho da Real Madrid'e Vinicius Junior'u elinde tutmalarını söyledi. Jose onlara onu Arsenal'a satma dedi arkadaşlar. Gitmesini istemiyor Mourinho da. Mourinho herkes kalsın istiyor. Real Madrid ve Vinicius Junior sözleşme yenilemesini görüşmek için pazartesi günü bir toplantı yapacak. Pazartesi günü belli oluyor her şey. Arsenal bekliyor. AS gazetesi bu haberi yapıyor. Evet Arda Güler Barcelona formasıyla ve Real Madrid formasıyla hangisi daha çok yakışıyor sizce? Yorumlara bir yazın bakalım. Real Madrid ve Jose Mourinho bu yaz şu oyuncuları transfer listesinde dokunulmaz olarak görüyor. Mbappe satılmayacak, Bellingham satılmayacak, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva. Vini yok arkadaşlar listede. Bu Vini'nin sonu olabilir mi? Abraham Romero'nun haberi arkadaşlar. Dediğim gibi pazartesi günü belki de Vini ile yollar ayrılıyor. Real Madrid'in 3. forması bilemiyorum Altan. Bilemiyorum. Vinicius Junior yolun dışına çıkmış, durmak zorunda kalmışlar. Golf arabasıyla kaza yapmış abi ya. Orada da mı çizgi dışına çıkıyorsun gerçekten? Orada da mı çalım atamıyorsun? Mbappe Paris'te Esther Esposito ile beraber 90'lardan kalma gibi 90'lık dikta. Hakan Çalhanoğlu saç ekimi sonrası antrenmanlara geri döndü. Evet. Gelelim transfer haberine. Xabi Alonso Arda Güler'i Chelsea'ye katılmaya ikna etmek için birebir görüşmeler yapmaya başladı. Orada bir sorun olursa biliyorsunuz Fransız gazeteci Arda Güler'in yediği mobbingi açıklamıştı dün. O haberden sonra eğer böyle bir şey yaşanırsa Arda'ya gidecek güzel bir kapı var aslında. Arda'nın gidebileceği bir sürü liman var ama Real Madrid'in Arda Güler gibi bir oyuncusu daha yok. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videomuz hoşunuza gittiyse like attıktan sonra lütfen hype haklarınızı kullanmayı unutmayın. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsan bizi çok mutlu edersin. Daha fazla destek olmak istersen katıl satın alıp süper teşekkür gönderebilirsin. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.